Dünya 4,6 milyar yıl önce oluştuğunda bir gün kabaca 6 saat uzunluğundaydı. 620 milyon yıl önce bu süre 21,9 saate yükseldi. Bugün ortalama bir gün 24 saattir. Ancak her yüzyılda yaklaşık 1,7 milisaniye artmaktadır. Bu ayın oluşmasına yardımcı olduğu gelgitler yoluyla dünyanın dönüşünü yavaşlatmasından kaynaklanır. Sonuç olarak günler uzamaktadır. Ancak yoğun günlük programınızda fark yaratacak kadar değil. Dünyanın kıtaları milyonlarca yıldır tekrar eden bir ilişkiye sahiptir. Yaklaşık 800 milyon yıl önce dünyanın kara kütlelerinin üzerinde bindiği büyük tektonik levhalar bir araya gelerek kıtaları Rodinya adı verilen büyük bir süper kıtada bir araya getirdi. Şimdi Kuzey Amerika olan kıta bunun merkezinde yer alıyordu. Rodinya sonunda 250 ila 500 milyon yıl önce birçok parçaya ayrıldı ve Kuzey Amerika'da Appalachian Dağları'nı ve Rusya ve Kazakistan'da Ural Dağları'nı yarattı. Yaklaşık 250 milyon yıl önce kıtalar bir kez daha bir araya gelerek dünya çapında tek bir okyanusla çevrili Pangea adı verilen başka bir süper kıta oluşturdular. 50 milyon yıl sonra Pangea parçalanmaya başladı. Sonunda bugün bildiğimiz kıtalara ayrılan iki büyük kara kütlesine ayrıldı. Yaklaşık 600 ila 800 milyon yıl önce dünya buzul çağları olarak bilinen birkaç aşırı iklim değişikliğine uğradı. İklim o kadar soğudu ki bazı bilim insanları dünyanın birkaç kez neredeyse veya tamamen donduğuna inanır ve bu durum kartopu dünya teorisi olarak bilinir. Metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının azalmasıyla tetiklenen, bu sırada dünyanın baştan sona buzla kaplandığı 4 alternatif donma ve çözülme dönemi olmuş olabilir. Güneş enerjisinin çoğu buz yüzeyinden uzaya geri yansıtılacağından gezegenin ortalama sıcaklığının yaklaşık -50 derece olabileceği ve ekvator bölgesinin bugünkü Antarktika'ya benzeyeceği tahmin edilmektedir. Dünyanın en kurak yeri Pasifik Okyanusu'nun yanında Kuzey Şili'deki Atacama Çölü'dür. Şili, Arica'da yıllık ortalama yağış sadece 0,8 milimetredir. Atacama'nın Calama şehrinin 1972'de ani bir fırtına gelene kadar 400 yıl boyunca yağmur görmediğine inanılıyor. Çoğu çölün aksine Atacama nispeten soğuktur ve en kurak kısımlarında kayalar veya taşların altında yaşayan yeşil fotosentetik mikroorganizmaları bile barındırmaz. NASA astrobiyologları hayatın diğer gezegenlerde nasıl var olabileceğine dair çalışmaları için böyle bir ortamda yaşayan mikroorganizmaları araştırmak üzere Atacama'ya giderler. Bu sadece bir söylem değildir ve doğru koşullar altında fırtına öncesi sessizlik gerçekten var olur. Bir fırtına çevresindeki atmosferden sıcak, nemli havayı çekerken arkasında düşük basınçlı bir alan bırakır. Hava fırtına bulutunun içine taşınır ve bir kısmı güçlü hava akımları tarafından yukarı doğru zorlanır. Bu yukarı çekişler sıcak havayı uzaklaştırır ve 16 kilometreye kadar çıkabilen en yüksek fırtına bulutlarının kenarlarından dışarı iter. Hava alçaldıkça daha sıcak ve daha kuru hale gelir ve bu nedenle daha sabit hale gelir. Aşağıdaki bölgeyi kaplar ve içerideki havayı dengeler. O bölgedeki insanların fırtına öncesi bir sessizlik olduğunu fark etmelerine neden olur. Dünya mükemmel bir küre olsaydı, yerçekimi alanı her yerde aynı olurdu. Ama gerçekte gezegenin yüzeyi engebelidir ve su akışı, buzun kayması ve yer kabuğunun altındaki tektonik plakaların hareketi yerçekiminin çekimini değiştirir. Bu varyasyonlar yerçekimi anomalileri olarak bilinir. Himalayalar gibi bir dağ silsilesi pozitif bir yerçekimi anomalisine neden olur. Yerçekimi orada özelliksiz, kusursuz, pürüzsüz bir gezegende olacağından daha güçlüdür. Bunun tam tersi olarak okyanus hendeklerinin varlığı veya binlerce yıl önce buzulların neden olduğu karadaki eğimler negatif yerçekimi anomalilerine yol açar. NASA'nın GRACE görevi dünyanın yerçekimi alanını benzeri görülmemiş ayrıntılarla haritalamaktadır. Antarktika kıtası aşırılıkların olduğu bir yerdir. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne göre Antarktika buz örtüsü dünyanın tatlı suyunun yaklaşık %70'ini ve buzunun yaklaşık %90'ını içerir. Antarktika'nın aslında bir çöl olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz? İç bölgeler yılda sadece 50 milimetre yağış almaktadır.
Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.